Oo, ortam buradaymış. Biz yanlış yerlere gitmişiz. Nha Chang'da ortam buradaymış. Timsah eti dönmesi var bakın. Şu anda timsahı döndürüyorlar. Denizi sıfır, şık bir restorana geldik Nha Chang'da. Ne kadar ödememiz gerekiyor? Bizim damak tadımıza çok uygun. Cheese garlic bread. Yani peynirli böyle sarımsaklı bir açma. Güzel bir yürüyüş oldu. Uzun bir yürüyüş oldu farkındayım. Ama Nha Chang'ın her yerini size göstermeye çalıştım bu video içerisinde. Yeni videodan Vietnam'ın yeni şehri Nha Trang'dan herkese selamlar. Hemen şöyle güzel bir sahilden başlamak istedim size. Bugün Nha Trang'ı tanıtırken. Arkamızda gökdelenleri görüyorsunuz. Burada harika bir kumsal var. Hava şansıma birazcık rüzgarlı. Olabilir, problem yok. Zaten denize girmeyi burada düşünmüyorum. Vietnam'ın ilerleyen süreçlerinde daha güzel plajlara gideceğiz. Hava da burada gittikçe ısınmaya başlıyor. Vietnam'ın güneyi her zaman sıcak. Ho Chi Minh yani geldiğimiz yerler. Fakat kuzey tarafı birazcık böyle bizim Türkiye ile benzerlik gösteriyor iklim olarak. Ne zaman ki Türkiye ısınmaya başlıyor, Vietnam'ın kuzeyi de aynı şekilde ısınmaya başlıyor. Bu sebeple Vietnam'ın kuzeyine doğru geleceğiniz zaman mutlaka böyle iklimi kontrol edin. Hanoi falan bir ay önce inanılmaz soğuktu. Burak'la beraber kalıyoruz. Kaldığımız oteli de size birazdan göstereceğim zaten. Burak şu anda bir şeylere kopuyor. Kanka neye kopuyor? Çocuk dondu daha demin ya, var ya, sudan çıktı böyle titre titre buraya geldi, dedim soğuk mu öyle yapıyor. Baksana havaya ya. Hava felaket ya. Baksanıza. Ama denize giren var halen. Var var. Evet, insanlar seviyor denize girmeyi burada. Şey oldu yani, hava birazdan kararır 1-1,5 saate. Ona rağmen, bu esintiye rağmen hatta denize girenler Biz de var. bir girseydik aslında şöyle. Evet ya. Değil mi? Bir Biz kendimize sinirlerimizi gelirdik. açsaydık. Kendimize gelirdik. Ama yok, soğuk ya. Ya soğuk değil de dalgalı malgalı rahat yüzemeyeceksin yani. Dalgadan rahat yüzemezsin. Yüzemez. Bir de çok güzel gözükmüyorsun, baksana. Biraz tuhaf duruyor su. Biraz tuhaf ama coğrafya olarak şu anda şöyle karşıya baktım. Harika gözüküyor. Evet, dağlar güzel gözüküyor. Şu karşı taraf da çok güzel gözüküyor. Bakın, oraya gitmek için şu ileride gördüğümüz teleferiği kullanmamız gerekiyormuş. 3 kilometrelik bir teleferik. Hani ben daha önce böyle bir şey görmedim, hiç su üzerinde bir teleferik. Ben de görmedim. Bakalım, belki onu da ilerleyen zamanlarda deneyimleriz. Ama orası bir oyun parkı gibi aslında. O sebeple pek de gideceğimizi düşünmüyorum. Ama sizin aklınızda bir fikir olarak kalsın. Geldiğinizde gitmek isterseniz. Galiba gidiş dönüş bileti de 200.000 Vietnam donguymuş. Yani aslında 100.000 Vietnam dongu şu anda 4 Amerikan doları yapıyor. 200.000 de 8 dolara gidip gelebiliyorsunuz. Burayı Google'a yazdığınız zaman Nha Trang diye çıkacak. Vietnamca'da T ve R harfleri yan yana gelince Ça diye okuyoruz. Yani aslında bu şehrin doğru telaffuzu Nha Trang. O sebeple ben de bu şehre Nha Trang diye devam edeceğim telaffuz etmeye. Şöyle birazcık sahil boyunca bir yürüyelim. Burada oturmak için alanlar da mevcut bakın. Sahili nasıl buldum? Sahili güzel buldum. Aslında güzel, güneşli bir havada gelseydik bu sahile, ben eminim ki hem daha çok kalabalık olacaktı hem de böyle daha fazla keyifli bir atmosfer olacaktı. Birazcık şansımıza hava burada bozuk. Ama denize girmek için burayı size tavsiye edebilirim. Şöyle arka tarafı da göstereyim size. Hatta hemen bizim kaldığımız oteli de size göstermek istiyorum. Şu anda siz otelin içini görüyorsunuz. Biz Burak'la beraber kaldık. Kişi başı toplamda 4,5 dolar verdik. Tek kişi kalsaydık da 8,5 Amerikan doları gibi bir şey verecektik. Yalnız birazcık şehir merkezi şu arka tarafta kalıyor. Birazcık şehir merkezine uzak, bir 2 kilometre kadar. Şehrin daha merkezinden de otel tutmayı tavsiye edebilirim size. Tam bir fiyat performans oteli bizim kaldığımız. Çok temiz mi, çok güzel mi? Bence değil. Hani çok böyle üst düzey güzel bir otel değil. Fakat yine de konaklama adına biraz daha böyle uygun fiyatlı güzel bir otel. Orayı size tavsiye ederim. Şu anda burada Vietnamlılar fotoğraf çekiliyor. Şöyle arkalarından geçelim biz de. Vietnam halkı her zaman fotoğraf çekilmeyi çok seviyor. Bakın yine burada da şu anda fotoğraf çekiliyor. Ve aynı zamanda burada da gençler şu anda sporlarını yapıyor. Nha Trang aynı Pattaya, Jomtien'de olduğu gibi Rusların çok tercih ettiği bir bölge. Ruslar, biliyorsunuz biz çocukluktan beri her zaman derslerde şunu gördük. Ruslar sıcak denizlere inmek istiyor diye. Rus halkında bu ihtiyaç, bu istek hala devam ediyor. Güneydoğu Asya'da nerede böyle bir sahil kasabası varsa,
Nerede sıcak iklim varsa Ruslar oraya yoğunlaşıyor. Pattaya Jomtyen'de de sadece Ruslar vardı. Nha Chang'da da genellikle Rus turistler burayı ele geçirmiş vaziyette. Yani merkezi de beraber gezdiğimiz zaman siz de göreceksiniz. Her yerde Rus turistleri görebiliyoruz. Hatta bakın şu anda mesela karşıda bir tane Rus arkadaşımız olduğunu da tahmin ediyorum kendisinin. Sermiş yatağını, şu anda denizin tadını çıkartıyor. Ruslar her zaman sıcak denizlerin peşindeler. Sahil bandı böyle. Sahil bandı güzel bir şehir burası. Şimdi şöyle birazcık sahilden sol tarafa doğru yukarı çıkalım ve yavaş yavaş sizinle beraber merkez yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Burayı beğenecek misiniz? Çok merak ediyorum. Birazcık burayı ben böyle Pattaya ile karşılaştırmak isteyeceğim aslında bu videoda. Tatil için Pattaya mı tercih edilmeli yoksa Nha Trang mı tercih edilmeli? Birazcık böyle bu sorunun cevabını arayacağız sizinle beraber bu videoda. Bu videodan ilk defa beni izliyor olabilirsiniz. Ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretmeye çalışıyorum. İlk defa beni bu videodan tanıdıysanız abone olup, yorum yapıp, videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana ücretsiz bir şekilde destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Bakın burada arkadaşımız kendisi spor yapıyor şu anda. Vietnamlılar yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu spor yapmayı seviyorlar. Sabahları da böyle erken saatlerde eğer siz de yürüyüş yapmayı seviyorsanız çıktığınız zaman mutlaka göreceksiniz. İnsanlar dans ediyorlar, müzik dinliyorlar, spor yapıyorlar. Burada herkes spor yapmayı seviyor. Nha Chang'a nasıl gelebilirsiniz? Birazcık size bundan da bahsetmek istiyorum. Bu arada sokak lezzetlerimiz olmazsa olmaz. Yine bakın tezgahlar açılmış. Bize pek hitap eden lezzetler değil açıkçası. Ben daha önce gelip denemedim. Fakat Burak şunların güzel olduğundan bahsetmişti. Hani siz denemek isterseniz gelip burada gerçekten çok uygun fiyata bu lezzetlerin tadını çıkartabilirsiniz. Nasıl gelinebileceğinden size bahsetmek istiyorum. Türkiye'den genellikle Vietnam'a gelirken iki tane şehir ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Ho Chi Minh City, yani namı diğer Saigon City. Bir diğeri de Hanoi. Bir tanesi Vietnam'ın en kuzeyindeyken bir tanesi en güneyinde. Nha Chang'a gelmek isterseniz güney kısmına, yani Saigon'a, Ho Chi Minh City'ye gelmeniz gerekiyor. Çünkü Hanoi buradan gerçekten çok uzak. Saigon'sa biraz daha yakın. Ben öncelikle geçen videolarımdan hatırlarsınız Dalat'a gittim. Dalat'ta gidiş yolculuğum yaklaşık olarak Ho Chi Minh City'den bir 6-7 saat kadar sürdü. Bir süre Dalat'ta kaldıktan sonra, bu arada sahili de size göstermeye devam edeyim. Sahil gerçekten palmiye ağaçlarıyla beraber muhteşem bir atmosfer katmış. Tam böyle artık Asya'da olduğumuzu şu anda anlıyoruz. Güneydoğu Asya benim böyle gözümde her zaman bu şekilde canlanır. Ağaçlar, plaj, kumsal, eğlenen gençler. İşte Güneydoğu Asya aslında bu. Ho Chi Minh City'den Dalat'a geçtim. Yaklaşık olarak 6-7 saat sürdü bir otobüs yolculuğu. Siz direkt Ho Chi Minh City'den buraya da gelebilirsiniz. Nha Chang'a da gelebilirsiniz. Yine otobüs kullanabilirsiniz. Tren var mı yok mu tam hatırlamıyorum şu anda. Sizi de yanıltmak istemiyorum bu konuda. Bilenler varsa onu yoruma yazarsa ekstra mutlu olurum. Benim yaptığım gibi yaparsanız, ki tavsiye ediyorum size Dalat'ı da görmenizi. Dalat böyle burada bir dağ şehri, yaklaşık 1500-1600 metrelerde çileğiyle, enginarıyla, doğal güzellikleriyle meşhur bir il. Dalat'tan da buraya gelmek yaklaşık olarak çok yakındı. 3 saat, 3,5 saate bir molayla beraber buraya geldik. Yani Ho Chi Minh City'den Nha Chang'a ulaşmak kolay dostlar. Çok zor değil. Fakat buradan biz direkt Hanoi'ye gitmeye çalışsaydık veya Da Nang'a gitmeye çalışsaydık biraz daha fazla zaman ve tabii ki de maddi anlamda da bütçe ayırmamız gerekecekti. İşletmeyi görüyorsunuz. Güzel de bir havuzu var hemen plajın yanında. Buraları da değerlendirebilirsiniz geldiğiniz zaman. Yiyecek içecek bir şeyler var. Yine alkollü, alkolsüz içecekler var. Hemen sahilin bitişinde. Şu anda sağ tarafım hemen sahil. Sahil kısmını da size göstereyim şöyle. Hemen sahilin kenarında güzel işletmeler bulunuyor. Yine sahilde de oturabilirsiniz. Şezlong da kiralayabilirsiniz. Ve fiyatların çok yüksek olmadığını biliyorum. Yani aklınızda şöyle bir şey canlanmasın. Ben Türkiye'de bir Bodrum'a, bir Marmaris'e gidip oranın en turistik noktasında bir şeyler yemeye içmeye kalksam veya bir şezlong kiralasam çok yüksek fiyatlar ödemem gerekebilir. Fakat Vietnam'da bu durum söz konusu değil. Özellikle Ho Chi Minh City'den sonra Dalat ve yine aynı şekilde de bu şehir oldukça uygun fiyatlı. Daha da lokal, daha da yerel yerlere gittikçe Vietnam'da fiyatlar gittikçe düşmeye başlıyor. Yani bence Türk lirasıyla Vietnam tatil için şu anda çok uygun.
Bilmiyorum siz bana bu konuda ne kadar katılıyorsunuz? Çünkü bazen eleştiriler de alabiliyorum. Gökberk anlatıyorsun, çok iyi anlatıyorsun, güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederiz. Ama fiyatlar o kadar da bahsettiğin kadar uygun değil gibi söylemler de gelebiliyor. Ben burayı genellikle Türkiye ile ve tabii ki de yine bu coğrafyanın tatil beldeleriyle kıyaslıyorum. Burayı Phuket'le, Pattaya'yla kıyaslarsak fiyatlar neredeyse yarı yarıyadan daha uygun Nha Chang'da. Hem kalma hem yeme içme. Bir odada konaklıyoruz 9 Amerikan dolarına. Bunu Phuket'te yapmanız mümkün değil. Aynı şekilde yüksek sezonda giderseniz Pattaya'da da bunu yapmanız pek mümkün değil. Yani fiyat anlamında Vietnam sizi asla üzmeyecek. Sahil bandını bitirelim sizinle beraber. Sahili böyle iyice gösterdiğimi düşünüyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Sahil kısmını beğendiniz mi? Ben beğendim. Sadece havadan dolayı birazcık şanssızız. Hani sürekli böyle rüzgarlı, dalgalı mıdır? Onun da bilgisini bilmiyorum. Çünkü tabii ki de ben gittiğim yerlerde kısa süreli konaklayıp devam ediyorum seyahatime. Daha önce burayı deneyimleyen varsa, yorumlara bunu yazarsa hem ben bilgilenmiş olurum hem de bu videoyu izleyen arkadaşlar bilgilenmiş olur. Artık şehir merkezine doğru yaklaştık yürüye yürüye. Birazcık şöyle ben sol tarafa doğru gideyim. Birazcık da Nha Chang'ın şöyle sokaklarını, restoranlarını, kafelerini, barlarını, merkezini keşfedelim sizinle beraber. Vietnam'da karşıdan karşıya geçmek. Siz burada saatlerce durun. Benim deneyimlerim o yönde. Asla bir tanesi durmayacaktır. O sebeple ya bu arkadaşın yaptığı gibi elinizi kaldırabilirsiniz. Bakın şu an ben de bu grubun peşine takıldım. Onlarla beraber karşıya geçtim. Veya kendinizi yola atacaksınız. Tabii bu atış dikkatli olmalı. Yani dikkatli olmanızda fayda var. Hani ille de dururlar diye düşünmeyin. Ama burada benim deneyimlerime göre kendinizi yola attığınız zaman duruyorsunuz. Bu şekilde marketler var. Marketlerden alışveriş yapabilirsiniz. Suyunuzu alabilirsiniz. Yiyecek içecek bir şeyler alabilirsiniz. Yine aynı şekilde tabii ki de bakın meyveler var. Bir Güneydoğu Asya ülkesindeyiz. Meyveler olmazsa olmaz. Burada gerçekten çok uygun fiyatlara, Türkiye'de parasını versek dahi bulamayacağımız fiyatlara bu ürünlere ulaşabiliyoruz. Buranın lokal lezzetlerinden banh mi. Güzel bir bamhici bulursanız bu seyahatiniz sizin için çok kolay geçecek. Ama önemli olan güzelini bulmak bamhicinin. Güzelini bulduktan sonra problem yok. Bu tarz ülkelerde Vietnam olabilir, yine aynı şekilde Tayland olabilir, belki Kamboçya da olabilir. Önemli olan güzel bir restoran bulmak. Şöyle bakın bir tane ananas var. Bunun fiyatını sormak istiyorum aslında ama sizi de bilgilendirmek adına şu anda içeride kimseyi göremedim. Böyle bir huy da var genelde. Çalışmayı seviyorlar, çalışkanlar, Vietnamlılar. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Sürekli böyle işlerinin başındalar veya 7/24 çalışıyorlar gibi bir durum söz konusu değil. Bazen canları sıkılıyor. 5'te 6'da kapatıp gidiyorlar. Çok geç saatlere yeme içme olayını bırakmamanızı tavsiye ederim. Çünkü akşam geç oldu mu hepsi gidiyor dostlar. Mesela bizim bu meşhur içtiğimiz Tayland Tom Yum çorbası 50K'ya burada, yani 2 Amerikan dolarına yiyebiliyoruz. Yine Bo Po da buranın diğer bir lezzeti, dana etli, sığır eti daha doğrusu. Böyle saatlerce kaynatılarak yapılıyor bu çorba. Bize çok uygun bir lezzet bu arada. Buraya geldiğinizde hemen bir Bo Po'cu bulun kendinize. Umarım doğru telaffuz edebiliyorumdur. Onlar galiba daha farklı bir şey söylüyor. O çorba tam böyle bizim ağız lezzetimize, tadımıza uygun bir çorba. Benim de sıklıkla tükettiğim bir çorba. Burada böyle bir kültür de var. Thank you. Abimiz bisiklet bakın kullanıyor ve şöyle şehri gezdiriyor. Okay, how much price? 200. Okay, thank you very much. 1 hour 200. Okay, thank you. Thank you. 1 saat boyunca bisikletle şehri gezebiliyorsunuz. Kendisi bisiklet kullanıyor. Siz de onun arkasına biniyorsunuz. Daha doğrusu önüne biniyorsunuz. 200.000 Vietnam donguna bu aktiviteyi de burada gerçekleştirebilirsiniz. Şehri böyle sakin sakin yavaş yavaş gezmek için güzel. Bence fiyat olarak da 8 Amerikan doları yapıyor. Hani abimizin emeğinin karşılığı bence. Daha hani pazarlığa vesaire gerek yok. Vietnam'da bir diğer sevdiğim olay da sandviç ve açmalar. Bunlar da gerçekten bizim damak tadımıza çok uygun oluyor. Kendisinden rica ettim video çekebilir miyim diye. Bakın şöyle mesela bizim damak tadımıza çok uygun. Cheese garlic bread, yani peynirli böyle sarımsaklı bir açma. Tam Türkiye'de bulabileceğimiz cinsten. Ben İzmirliyim. Biz de çok severiz böyle açmaları. Yine burada da donutlar var. Onun dışında alt tarafta da bakın farklı lezzetleri görüyorsunuz. Bunların hepsi bizim damak tadımıza uygun.
şöyle bir şey almak isteseydik açmada 65.000 Vietnam dongu vermemiz gerekecekti. Bu kafede oldukça güzelmiş bu arada. Kendilerine de teşekkür ederim. Thank you very much dedim, duymadılar. Devam edelim, biz çıkalım. Halk iyi burada, güler yüzlü, yardımsever. Bir problem yaşamazsınız. İngilizce bir engel mi Nha Trang'a gelmek için? Hayır, değil. Yani buradaki insanlar gerçekten yardımseverler. Google Translate ile mesela kullanabilirsiniz. Burada gezmek isterseniz. Gözlükçü abilerimiz tabii ki de her yerde onlarda. Ho Chi Minh City'den hatırlıyoruz. Nasıl yanmış bakar mısınız? Buranın güneşinin şöyle bir durumu var. Hava kapalı olsa dahi yakabiliyor sizi. O yüzden özellikle gündüz gezerken şapkanızı, gözlüğünüzü, varsa güneş kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin derim. Yani burada güneş yok. İşte problem yok. Ben öğle saatlerinde gideyim sahilde. Sahilde güzel zaten Nha Trang'ın sahilleri. Sahilde yatayım. Denizin, kumun, güneşin tadını çıkarayım derseniz ablamızı gördünüz az önce. Onun gibi yanmanız olası. Aman ona dikkat edin derim size. Masaj yaptırma konusu yine bu çok gelen sorulardan bir tanesi, size de açıklayayım. Ayak masajı yaptırmak istersek 150.000 Vietnam dongu. Body yani full bütün vücudumuzu masaj yaptırmak istersek de 200.000 Vietnam dongu vermemiz gerekiyormuş. Bunların ben 1 saatlik olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü genellikle fiyatlar o yönde. Yine Ho Chi Minh City ile de birazcık böyle burayı zaman zaman karşılaştırıyorum. Tayland'la da aynı şekilde. Bana fiyat uygun geldi açıkçası. Hani Ho Chi Minh City'de, Saigon'da daha böyle 300.000, 350.000, 400.000 Vietnam donglarına bunu yapabiliyorduk. Buradan turlar satın alabilirsiniz. Bu şekilde tur ajantaları mevcut. Vietnam'ın farklı noktalarına buralardan tur satın alıp seyahat edebilirsiniz. Burada daha büyük bir market var ve 7/24 açıkmış. Bu tarz marketlerden de her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bu arada Tayland'da alkol almak istediğimiz zaman 7-Eleven'larda gece saat 12'de bu kapanıyordu, yani alkol alamıyorduk. Bizim Türkiye'deki saat 10 gibi. Vietnam'da bu durum söz konusu değil. 7/24 gelip buradan alkollü içecekler de satın alabilirsiniz. Marketin 7/24 açık olması bence çok güzel. Çok acıktınız, yiyecek bir şeyler bulamadınız. Güzel bir bamhici, bir çorbacı henüz keşfedemediniz. Hemen gelirsiniz bu markete. Yiyecek, içecek bir şeyler alırsınız. Şöyle sağ tarafı da bu arada göstermeye devam edeyim. Buranın sahil bandı gerçekten çok uzun ve çok geniş. Çok da güzel aynı zamanda. Bakın yemyeşil bir alan var şu anda. Tam karşımda duruyor. Tam bir yazlık kasabası şu anda burası. Şurada geçen gün de gördüm. Seyahatlerde bazen böyle denk geliyor. Restoranın, daha doğrusu kafenin ismi Kaka. İşte Kaka kafeteryası. Nha Trang'ın 1 numarası. Kaka'da da gelip oturabilirsiniz. Bu şehirde motor kiralayabilirsiniz. Motor kiralamak da bence iyi bir alternatif olabilir. Özellikle oteliniz böyle biraz daha uzaklardaysa gidip gelirken motor kiralarsınız. Motorla bu işi halledebilirsiniz. Saigon kadar korkutucu değil burada motor kiralamak. Şimdi size şurada farklı bir şey göstermek istiyorum. Bakın burası buranın böyle şık restoranlarından, güzel restoranlarından bir tanesi. Ve şu anda burada bir timsah eti dönmesi var bakın. Şu anda timsahı döndürüyorlar. İlginç. Denemek isterseniz burada timsah eti de yiyebiliyorsunuz. Ve işte şöyle timsahın kafasını da son defa göstereyim. Bu arada kendisi de burada çalışan arkadaşımız, bakın şu anda timsahı yağlıyor. Bu size gösterdiğim timsah eti yapan restoran dün yılan da yapıyordu. Herhalde her gün farklı spesiyalleri var. Bir gün yılan yapıyorlar, bir gün timsah yapıyorlar. Bir günde farklı şeyler, artık bilmiyorum ne yiyorlarsa. Vietnamlıların yemek kültürü acayip. Yemek yemeyi çok seviyorlar ve farklı şeyler de yiyorlar. Bize göre tabii ki de farklı. Belki buradan bir Vietnamlıyı alıp Türkiye'ye getirsek, bir işkembe çorbası, bir kokoreç, bir işte Adana yöresinde daha önce gitme fırsatım olmadı ama şuradan mumbar göstersek, ya siz neler yiyorsunuz böyle, bunların bizde işte hiçbiri yok, ben bunu yemem, bu benim hoşuma gitmedi diyebilir. Hemen sahil bandında ATM'ler var. Yine buralardan para çekebiliyoruz ATM'lerden. Yani ATM noktası burada da problemli değil. 2 tane banka var burada, bizim genellikle para çektiğimiz. VP ve TP bankası. Bu bankaları kullanarak buradan para çekebilirsiniz. Hangi banka kartı olduğu önemsiz. Önemli olan Visa veya Master olması. Troy kart çalışmıyor dostlar. Eğer bankanız size Troy kart yollarsa ve yurt dışına gelecekseniz ben tavsiye etmiyorum.
5-6 farklı yerde denedim. Kesinlikle Troy kart çalışmıyor. Herhangi bir banka kartınızla içinde de Türk lirası paranız varsa BP veya TP Bank'tan gelip komisyonsuz bir şekilde Vietnam dongu çekebiliyorsunuz. Burada da genellikle ben 5 milyon Vietnam dongu çekebilirsiniz veya onu 10'a çıkartabilirsiniz. 5 milyon Vietnam dongu çekmek için de banka hesabınızda, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, 7400 Türk lirası gibi bir para olmak gerekiyor. Yani aslında banka hesabınızda 8000 Türk lirası varsa bankaya gidip rahat bir şekilde 5 milyon Vietnam dongunuzu çekebilirsiniz. Nha Trang bir sahil şehri. Şöyle parkın iç kısmına da size az önce uzaktan gösterdiğim yere de getirmek istedim. Bu parkı da bir göstermek istiyorum. En fazla ilgimi çeken noktalardan bir diğeri de tertemiz. Bakın sokaklar, banklar, ağaçlandırma, yeşillendirme, şu anda her şey harika gözüküyor burada. Tek şanssızlığımız hava. Hava birazcık kapalı. Olur, problem yok. Seyahatlerin içinde oluyor. Belki siz de buraya geldiğinizde hava sizi böyle karşılayabilir. Yani güzel ve güneşli bir günde buranın tadından yenmez. Kesinlikle ona ben kanaat getirdim şu anda. Dün gece geldiğimde birazcık şehri soğuk buldum. Daha doğrusu ya hani evet güzelmiş ama hani ne yapabiliriz burada dedim. Gündüz şöyle çıkınca tadını aldım Nha Trang'ın. Nha Trang benim gözümde şöyle. Bunu birkaç arkadaşımla daha konuştuk. Burada uzun süredir konaklayan, yaşayan. Gelip buraya düzeninizi kurarsanız, güzel bir otelle, bir evle anlaşırsınız, bir sosyal ortam kurarsanız Nha Trang tam anlamıyla yaşamak için, böyle zaman geçirmek için uzun süreçli, sizi mutsuz etmeyecek güzel bir şehir. Bakın burada yine şezlong imkanlarımız da var. Şezlonglarda da oturabiliriz ki birçok insan şu anda şezlonglara oturmuş vaziyette. Şurada birazcık işletmeler var. İşletmelerin o tarafa doğru da sizi götürmek istiyorum. Merkezi gezdirmeden önce sahili bitirdikten sonra da sizinle beraber merkezi gezeriz. Şöyle bir Nha Trang'ın merkezini de size göstermek istiyorum. Restoranlar nasıl, burada neler yiyebiliriz, neler içebiliriz, onlara da birazcık beraber değiniriz. Burası Beach Area diye geçiyor. Vinpearl'müş. Beachfront Nha Trang. Yani bir beach ama öyle büyük bir beach club değil. Bilmiyorum, belki de havadan kaynaklı. Akşamları bu sahil kısmında bazı gece kulüplerinin olduğunu duydum. Bunu bir sonraki videoda sizinle beraber deneyimleyeceğiz. Bir sonraki videoda Nha Trang gece hayatına birazcık dalacağız sizinle beraber. Buradaki restoranlar bakın bayağı dolu. Şöyle denize sıfır, harika bir restoran burası. Fiyatlara bakalım bir sizinle beraber. Denize sıfır, şık bir restorana geldik Nha Trang'da. Ne kadar ödememiz gerekiyor? Hemen şöyle kısaca bize hitap eden lezzetlerden daha çok örnek vereceğim. Burger yemek istersek 310 bin, 270 bin, 250 binlere çıkmamız gerekiyormuş. Pizza yemek istersek de yine 350 bin, 350 bin, 400 bin. Bunlar bu arada small size, big size yani 40 santimlik olanlara geçersek 570, 550, 570 civarlarındaymış. Fiyatlar birazcık Vietnam şartlarına göre yüksek. Tabii ki de normal bence. Çünkü şu anda aslında Nha Trang'ın tam anlamıyla merkezindeyiz. Şöyle harika karşıda bakın. T ve R yan yana gelince Ça diye koymuşuz. Nha Trang diyoruz biz buraya şu anda. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Sürekli Nha Trang, Nha Trang diyorum. İnsanlar tabii anlamıyor beni. Bilet falan satın alırken. Nereye gitmek istiyorsun sen? Hani Nha Trang diye bir yer yok. Nha Trang diyormuşuz buralara. Şimdi şurada ileride farklı biraz daha böyle bar konseptli bir yer var. Orayı da size bir göstermek istiyorum. Ortam buradaymış. Biz yanlış yerlere gitmişiz. Nha Trang'da ortam buradaymış. Sahile bir girelim bakalım. Bayağı kalabalıkmış ya. Tabii ben size söyledim, benim konakladığım yer birazcık daha geride, şehrin merkezinde diye. Bakın şu an insanlar pufların üzerine oturmuş. Şurada şöyle güzel bir bar var. Barın yine aynı şekilde sandalyelerine oturmuş. Güzel ve hoş vakit geçiriyorlar burada. Thank you. Arkadaş kamerayla önünden geçiyorum diye kafasını eğdi hemen. Şöyle burada bir menülere, can I take it? Yeah, thank you. Şöyle bir menü fiyatlarını da size göstermek istiyorum. Bakın burada bir patates kızartması yemek istersek yine denize sıfırız. Az önce size gösterdiğim mekan, o barın olduğu yer, 75 bin Vietnam dongu. Şöyle bir tavuk kızartması 125'miş.
Yine sosisler 115 lira ve tabii ki de içecekler. Hepsini tek tek göstermeyeyim. Hani çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Bira fiyatları 35.000, 40.000, 25.000 bandında devam ediyor. Yine kahvelerde 45.000'miş. Soğuk içeceklerde 30-35.000 bandında devam ediyor. Thank you very much. Bahsettiğimiz mekan da burası. Buraya gelip 30.000'e 35.000 Vietnam donguna oturup biranızı içebilirsiniz. Tadını çıkartabilirsiniz bu güzel sahilin ve bu güzel atmosferin. Bakar mısınız şurada Avrupalı bir grup şu anda. Say hello. 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 Tadını çıkar. I am from Turkey. Türkiye. Türkiye. You know? Türkiye? I don't know. You don't know? Okay, nice to meet you. Türkiye'yi bakın arkadaş da bilmiyor. Bazen bilmeyebiliyorlar Türkiye'yi. Tabii onlara göre biz uzak bir coğrafyadayız. Ama şurayı beğendim. Güzelmiş burası. Burayı size tavsiye ediyorum. Geldiğiniz zaman sahilin dolu kısmına geldik. Bakalım sahili şöyle bir dolu kısmını da size göstermek istiyorum. Hazır Nha Chang'a gelmişken hem sohbet ediyoruz beraber hem de size buraları gösteriyorum. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur şu dakikaya kadar izlediyseniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız ekstra mutlu edersiniz beni. Şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Sahilin dolu kısmına geldik. Bakalım Nha Trang sahillerinin dolu kısmı nasıl gözüküyor. Şurada hemen bir arkadaşımız kitabını almış. Harika. Üstünde palmiye ağaçları, Hindistan cevizi ağaçları. Bakın oturmuş oraya, bu muhteşem sahilin tadını çıkartıyor şu anda. Ve sahil buradan bayağı kalabalık. Videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum fakat zaten beraber de şu anda sahil bandında birazcık böyle yürüyüş gerçekleştiririz sizinle. Epey bir kalabalık. Biz sizinle beraber şuradan geldik. Ta şuradaki binalardan geldik. Asıl ortam buradaymış. İnsanlar bu taraftaymış. Öğrenmiş olduk sizinle beraber. Siz de böyle kalabalığı seviyorsanız hemen kendinizi bu tarafa atın. Bu taraflar kalabalık, hareketli. Birazcık yürüyelim bakalım sahilde sizinle beraber. Nha Trang sahillerinde neler oluyor, neler bitiyor. Sol tarafımız artık merkez denebilir. Merkeze neredeyse geldik. Birazcık yürüyüş yapar. Ondan sonra da kendimizi merkeze atarız. Sizinle beraber. Birçok insan denize girmek için gelmiş. Birçok insan da aslında fotoğraf çektirmeye gelmiş. Bakın hanımefendi mesela şu anda bir deniz kostümü yok. Gayet şık giyinmiş. Burada güzel fotoğraf çekiyor şu anda. Deniz bayağı dalgalı ya. Denizin bakar mısınız dalgasına? Şu anda plajda en fazla eğlenen Vietnamlılar. Hep beraber oturmuşlar. Gelen dalgaların tadını çıkartıyorlar. Evet, plaj kısmı böyle. Kalabalık kısım bu tarafmış. İleriye doğru da bu kalabalık devam ediyor şu anda Nha Trang'da. Burada insanlar spor yapıyor. Bakın şöyle ipin üzerinde durmaya çalışıyorlar. Arkadaş bayağı başarılı bu konuda. Miami sahillerindeyiz. Gerçi daha önce Miami'de bulunmadım ama izlediklerim, gördüklerim bana orayı anımsattı. Evet, Nha Trang'ın merkezine geldik şu anda. Merkezine gelmiş bulunuyoruz. Zaten kalabalıktan etrafı anlamışsınızdır. Merkeze geldiğimizi, kalabalık bir yere geldik şu anda. Burası böyle bir meydan. Şimdi sol tarafa sizi götüreceğim. Hemen şöyle bir merkezin içine gireceğiz. Neler yiyebiliriz, neler içebiliriz. Onlardan da birazcık değinmek istiyorum Nha Trang'da. Bakın böyle arkaya doğru uçsuz bucaksız bir şekilde devam ediyor Nha Trang. Karşıya geçelim. Bir çarşı kısmına, pazar kısmına gelelim. Neler var, neler yok bakalım beraber. Yine karşıya geçmemiz gerekiyor. Bu her karşıya geçişte bir stres, ekstra bir olay burada karşıya geçmek. Bakın hiç durmadan daldım aralarına. Onlar sizin sağınızdan, solunuzdan geçiyorlar. Tabi arabalar bunu yapmıyor. Arabalar genellikle hiç durmuyor. Ama şöyle motorcular gördüğünüz zaman
dümdüz devam ederek bu problemi aşabiliyoruz. Güzel. Sağ salim karşıya geçtik. Burayı göreceksiniz. Beraber içeriği deneyimleyelim şimdi. Yani benim burada gördüğüm en böyle hareketli, en merkezi nokta burası. Yeme içme anlamında, yine gezme anlamında, alışveriş anlamında da Nha Chang'ın böyle en hareketli, en güzel bölgesi burası. Zaten hemen deniz arka tarafımızda kaldı. Şu tarafımız deniz. Yine hemen burada böyle yerel satıcılar, hello, lezzetler bizi karşıladı. Aynı şekilde burada da tatlı patatesler ve mısırlar bizi karşıladı. Kafeteryalar var. Kahve kültürü Vietnam'da gelişmiş vaziyette. Burada mesela fiyatları yazıyormuş. Şöyle bir ananas almak isteseydik 40 bin. Hello. Bakın mesela şunlar da 30 binmiş. Yine 80 bin. Burada da görüyoruz. Thank you. Okay. Fiyatlar, meyve fiyatları çok uygun. Görüyorsunuz Rus halkı her yerde. Hani videoda da böyle biraz algıda seçicilik yaparak bakarsanız çok sayıda Rus'u göreceksiniz gezerken de. Bu sokakların solunda böyle girişlerde yine aynı şekilde sağ taraflarında da aslında bir sürü farklı restoran bulunuyor. Hani yalnızca bu caddeden ibaret değil. Yine alışveriş yapmak için de buraları tercih edebilirsiniz. Mesela bakın hello. Burada mesela güzel tişörtler varmış. Bakın şöyle bir Lacoste mesela. Bakın güzel gözüküyor, şıkmış. How much price this one? Hello. Okay, 300. Yes. Yeah. You buy two discount, sir. Yeah. Discount? Yes, you buy two discount. Two discount. Yes. Ah, okay. Thank you. I have a full size for you. Okay, maybe later. Thank you very much. Okay, bye bye. Come in. 300 bin Vietnam donguymuş. Sana indirimde yaptım dedi. Normalde 500'e satıyormuş. Bence biraz daha onun indirim bu arada payı vardı. Ya burada indirim payını biraz daha böyle geniş skalada tutabilirsiniz. Hani 300, bence biz onu 150-200'e alırdık oradan. Güzel, fena değil. Fakat Dalat'taki fiyatlar o kadar ucuzdu ki geçen videolardan hatırlarsanız hani şu an bana buralar çok yüksek geliyor kıyafet anlamında. Yani ben alışveriş yapacak olsam Ho Chi Minh City'den gerçekten üşenmem. Atlarım otobüse, Dalat'a giderim. Hem Dalat'ı 1-2 gün görürüm hem de alışverişimi orada yaparım. Yani yol parasına da yorgunluğuna da değer. Hem çeşit anlamında hem fiyat anlamında çok çok komik rakamlara muhteşem kıyafetler bulabiliyorduk Dalat'ta. Şehrin merkezindeyiz. Nha Trang merkezdeyiz. Thank you. Burada böyle bir AVM var. Otel de olabilir gibi gözüküyor şu anda. İçi. Taksiler. Yine burada da Grab uygulaması aktif bu arada. Grab'i de kullanabiliyoruz. Bir sonraki videoda buranın gece hayatını gezeceğiz. Bugün size böyle birazcık sahil bandını göstermek istedim. Kendi tecrübelerimi yansıtmak istedim. Gece hayatında güzel böyle farklı bir gece hayatı yapacağız. Emekli gezginde inşallah buluşacağız. Tabii Nha Chang'a gelince onunla görüşmeden, ondan bilgiler almadan eksik kalır dostlar Nha Trang. Güzel bilgilere, farklı bilgilere de bir sonraki videoda tekrar değineceğiz sizinle beraber. Şöyle ileriye doğru devam edelim, gezmeye devam edelim. Size buraları göstermeye devam edeyim. Yine bir motor yoğunluğu. Geç kaldık, bekleyelim. Yine marketler, yeme içme yerleri. Güzel restoran bulursanız birkaç tane sorun yok. Önemli olan onları bulmak. The Pizza Company var. Ben Tayland'da tüketiyordum fakat dün fiyatlara baktık birazcık Burak'la beraber. Bize hani çok yüksek geldi. Yani bence Pizza Company falan tercih etmenize gerek yok. Bu restoranların arasında mutlaka size hitap edecek daha güzel lezzetli ürünler bulacağınızı düşünüyorum Nha Chang'da. Mesela bakar mısınız ne kadar şık ve güzel bir restoran. Fiyatlar da genellikle 135 bin, 100 bin, 90 bin arasında değişiyormuş. Ben bir şeyler anlatıyorum Türkçe, bana bakıyor, anlam veremiyor. Sen ne anlatıyorsun? Pazar yerine gidelim. Size birazcık da Nha Chang'ın pazar yerini göstermek istiyorum. Burada bu yaygın, bakın arkadaşlar bunları kullanıyor. Hello, thank you, maybe later. Okay, how much price? 200. 200, one horse. Okay, maybe later. Thank you, thank you. Aynı fiyat dostlar, yine gördünüz. 1 saate 200 bin Vietnam donguna buralarda gezebiliyorsunuz bisikletlerle. Burası da bir farklı pazar yeri noktası. Biraz daha burada böyle
pazar alışverişlerini göreceksiniz. Güzel bir yürüyüş oldu. Uzun bir yürüyüş oldu farkındayım ama Nha Chang'ın her yerini size göstermeye çalıştım bu video içerisinde. İçime de sindi açıkçası, güzel oldu. Ben gezerken ve anlatırken çok keyif aldım. Şöyle bakın kajular. Burada kaju olmazsa olmaz. Şu şekilde mesela şöyle paketliyorlar. Burası kaju konusunda Vietnam böyle dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Mesela bir soralım şunun fiyatı ne kadarmış? Hello, excuse me. Yeah, hello. How much price this one? Divinosa, 1 kilo. Okay, how much price? 90. 90. Okay. 500 gram. Ha, 500. Okay. Thank you, thank you. 90 dedi değil mi? Yanlış anlamadım. O paket için 90 bin dedi. Çok uygun fiyat. Koca bir kaju paketi ve hani bitmiyor da çok da lezzetli. Kesinlikle buraya geldiğinizde böyle seviyorsanız kaju falan tüketin yani. Buralardan yine farklı yerlerden de fiyat alabilirsiniz. Tişörtler yine güzel böyle daha. Bu arada kaliteli tişörtler bakın. Şöyle Burberry'nin falan. Yine deniz şortu, deniz gömlekleri şöyle güzel, ince, kumaşı harika. Hanımefendiler için de burada farklı kıyafetler tabii ki de mevcut. Hediyelik eşyalar, Crocs'lar her yerde. Mesela bakın şunlar falan çok güzel, şık gözüküyor yani. Oo, biraz kalın. Bu kumaşı çok kalınmış bunun. Yine burada da böyle farklı şapkaları görebiliyoruz. Bir sürü burada farklı şapkalar var. Bu şapkalardan da alabilirsiniz. Galiba fiyatları da 200 bin Vietnam dongu falan. Bir soralım bakalım. Hello, excuse me. This how much price? 200 bin. Okay, thank you, thank you. 220'ye öyle bir şapka alabilirsiniz. Yine birazcık pazarlık payı vardır mutlaka. 150 bine falan bu işi çözersiniz diye tahmin ediyorum. Yani kıyafet konusu Vietnam'da zaten daha önceki videolarda çok detaylı bir şekilde değindim. Hani çok fazla artık anlatmak istemiyorum size. Uygun dostlar, güzel yerler bulursanız, güzel kıyafetler bulursanız bu işi çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz alışveriş anlamında. Hatta burada böyle bence uzun süreli konaklayacaksınız ve alışverişe ihtiyacınız varsa Türkiye'den bir şort, bir gömlek, bir terlik atlayın gelin buraya. Ondan sonra buradan gardırobunuzu doldurun derim ben size. Burada hanımefendiler için de böyle bakın farklı çantalar da var, bir sürü farklı çantalarda. Hello. Hello sir, Hello. Okay. Şöyle bir içeriği size göstereyim. Bakın güzel gözüküyor. Mesela buradan şöyle bir şapka soralım. Okay, this one, how much price? This one. 270. Okay, how much price? 180. 180. Discount? Discount 160, okay. 150, okay. Thank you. Thank you very much. Maybe later, okay? Thank you. 180 dedi. 160 bine o şeyi alabiliyoruz şuradan. Şunu şöyle tutalım. Bu videonun sonuna gelelim sizinle beraber. Bugün dilimin döndüğünce size Nha Chang'ı anlatmaya çalıştım. İlk hissiyat olarak beğendim. Güzel bir şehir. Gerçekten böyle birazcık bir Pattaya'yı, Phuket'i andıran. Yine insanların, Vietnam insanı zaten her yerde iyi. İyi oldu. Bol bol Rus'un olduğu, bol bol turistlik bir şehir burası. Benim ilk hissiyatlarım bu yönde oldu. Sevdim burayı. Yolunuz bu taraflara düşerse bence burada güzel zaman geçireceğinizi düşünüyorum. Şöyle tam arkamda güzel bir Vietnam bayrağı var. Vietnam bayrağı ile beraber kapanışı gerçekleştirelim artık. Bakın Vietnam bayrağı şu anda tam parmağımın ucunda. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Nha Chang'ın birazcık böyle gecelerine akarız diye düşünüyorum. Aklımdaki plan o. Büyük ihtimalle öyle yaparız. O zaman Nha Chang'dan şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.